Merhaba. Bu videomda sizin için gelmiş geçmiş en iyi 15 savaş filmini derledim. Savaş filmi derken sadece iki tarafın bir düzlükte çatıştığı sahneler gelmesin gözünüzün önüne. Bu listede belli bir dönemde içinde savaşın izlerini barındıran filmler de olacak. Karantina günlerinde izleyecek film arayanlar için de iyi olur. Listemdeki filmlerin hemen hepsi zamanınızın boşa gitmeyeceği, izlediğinizde size bir şeyler katabilecek filmler. Listeyi hazırlarken ağırlıklı olarak anlattıkları dönemi yansıtan, gerçek tarihten izler barındıran filmleri tercih ettim. O yüzden 300 Spartalı veya X bir film neden listede yok gibi yorumlar yapmayın lütfen. Bu filmlerin çoğundaki sahneler oldukça sert olduğu için sadece posterlerini göstermekten başka seçeneğim yok. Yoksa... Son olarak sıralamanın da herhangi bir önem sırasını ifade etmediğini söyleyerek listeme geçiyorum. Full Metal Jacket. Kore Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş'ın ikinci sıcak çatışması olan Vietnam Savaşı'nı öncesini de konu alarak işleyen Full Metal Jacket, Stanley Kubrick'in bakış açısıyla döneminin yani 1987 yılının en iyi yapımlarından biri olmayı başarmış bir film. Aslında iki kısma ayırabileceğimiz bu film, ilk 45 dakikasında deniz kuvvetlerinde askerlerin 8 haftalık eğitimlerini ve bu süreçteki başkalaşım süreçlerini izletiyor bize. Derken bir anda savaşın içine dahil oluyoruz. Kubrick tarzı psikolojinizi zorlayacak sert bir film. O yüzden hassas bünyelere tavsiye etmem. Mümkün olduğunca filmler hakkında az konuşarak devam edeceğim. O yüzden her ne kadar Full Metal Jacket hakkında anlatacak bir dünya şeyim olsa da bir sonraki filme geçiyorum. Apocalypse Now. Kıyamet. Film yine Vietnam Savaşı'nı içeriyor. Fakat bu sefer Francis Ford Coppola'nın gözünden. 79 yapımı Apocalypse Now, Joseph Conrad'ın Heart of Darkness, Karanlığın Yüreği isimli romanından uyarlandı. Amerika ordusundan bağımsız olarak yerlilerden ve ona katılmış diğer Amerikalı askerlerden oluşan tarikat benzeri topluluğuyla Kamboçya'nın iç bölgelerinde Kuzey Vietnamlılara karşı savaşan Kurtz isimli karakteri bulup öldürmekle görevli yüzbaşı Willard'ın bu misyonu etrafında şekillenen 153 dakikalık bir başyapıt. İzlemek isterseniz filmin Redux ve Final Cut versiyonları da mevcut. Saving Private Ryan, Ryan'ı kurtarmak. İzlememiş olan pek yoktur herhalde ama listede tabii ki olması gereken bir film. Sinema filmlerinin altın çağını yaşadığı 98-99 yılları arasında benim filmlerini büyük bir hayranlıkla izlediğim yönetmen Steven Spielberg imzasıyla çıkan Ryan'ı kurtarmak, ilk 20 dakikasında savaş filmlerinin gelmiş geçmiş en iyi sahnelerinden biri olan Normandiya çıkarmasıyla hafızalarımıza kazınmıştı. Film, yüzbaşı John Miller ve yanında bulunan askerlerin diğer 3 kardeşi savaş sırasında farklı cephelerde ölen, bunun sonucunda eve dönüş vizesi alan James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri konu alıyor. Tom Hanks'in de efsane oyunculuğuyla sinema tarihinin en iyi 250 filmi arasına giren Saving Private Ryan'ı hala izlemediyseniz mutlaka izlemelisiniz. The Thin Red Line, İnce Kırmızı Hat. İkinci Dünya Savaşı konulu bir film. 98 yapımı. Ben Chaplin, John Travolta, George Clooney, Woody Harrelson, Sean Penn gibi sağlam bir oyuncu kadrosuna sahip bu filmde İkinci Dünya Savaşı sırasında bir grup askerin stres dolu dakikalarını ve savaş sırası ve sonrasında yaşadıklarını konu alıyor. Filmin müzikleri de Hans Zimmer imzalı. Oldukça dramatik ve başarılı bir film. Piyanist. 2002 yapımı The Pianist, Polanski'nin nefis bir filmi. Władysław Szpilman adlı Polonyalı besteci ve piyanistin hayatını anlattığı kitabından uyarlanan Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Polonya ortak yapımı bir film. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların Polonya'yı işgal etmesiyle hayatı kabusa dönen bir piyanistin başından geçenleri konu alıyor. Listede mutlaka olması gereken filmlerden biriydi. Life is Beautiful, Hayat Güzeldir. Orijinal ismiyle La Vita è Bella yani Hayat Güzeldir, 1997 yapımı İtalyan drama filmi. İkinci Dünya Savaşı zamanlarında karısı ve oğluyla birlikte Yahudi kampına götürülen Yahudi bir babanın ve peşinden giden İtalyan bir annenin çocuğunu korumak için yaptığı sayısız özveriyi anlatıyor. Bu filmi ilk defa ortaokulda derste izletmişlerdi. O zamanlar tabii şimdiki anladığım şeyleri anlayamamıştım filmden. 7 dalda Oscar adayı olan film,
En iyi yabancı film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi müzik dallarında Oscar sahibi. La Vita e Bella mutlaka izlemeniz gereken filmler arasında. Schindler'in Listesi. Schindler'in Listesi yine bir Steven Spielberg filmi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin uygulamış olduğu soykırımdan 1000'in üzerinde Polonya Yahudisinin kurtarılmasında rolü olan Oskar Schindler'i ve bu kurtarmayı konu edinen bir film. Akademi, Altın Küre, BAFTA ve Grammy ödülünün sahibi olan Schindler'in Listesi aynı zamanda tüm zamanların en iyi filmleri listesinde yer alıyor. The Last Samurai, Son Samuray. Filmin konusu kısaca 1870'lerin Japonya'sında Amerikan ordusundan yüzbaşı Nathan Algren, Japonya İmparatorunun davetlisi olarak ülkenin ilk modern ordusunu eğitmek üzere Tokyo'ya geliyor. Yüzbaşı komuta ettiği Japon ordusunun başında savaştığı samuraylara esir düşüyor. Samurayların son lideri Katsumoto, yeni düşmanların kim olduğunu ve ne olduğunu anlamak için onun öldürülmesine izin vermez ve onu yaşadıkları samuray köyüne götürür. Yüzbaşı Algren, samuray kültürüyle tanışıyor ve çok etkileniyor. Bir samuray savaşçısı gibi hareket etmeyi, kılıç kullanmayı öğrenince büyük bir kararın eşiğine geliyor. İki taraf arasında kalıyor ve yapabileceği tek şey onurunun ona doğru yolu göstermesi. Hala izlemediyseniz Yüzbaşı Nathan'ın hangi tarafı seçtiğini öğrenmek için Tom Cruise'un başrolünü oynadığı 2003 yapımı bu harika filmi izlemelisiniz. The Great Escape, Büyük Firar. The Great Escape 1963 yapımı bir film. Paul Brackill'in aynı adlı kitabından uyarlanmış. Yaşanmış, gerçek bir olaydan esinlenilmiş The Great Escape filmi, 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından tutuklanan müttefik subaylarının hapsedildikleri kamptan kaçışlarını anlatıyor. The Great Escape aynı zamanda en iyi 250 film arasında. Eski yapım filmleri seviyorsanız mutlaka izlemelisiniz. Braveheart, Cesur Yürek. Ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace'ın Mel Gibson tarafından canlandırıldığı bu filmde bir kahramanlık destanı anlatılıyor. Yarı kurgusal, yarı tarihsel bir film. William Wallace ailesini henüz çocuk yaştayken İskoçya uğruna kaybediyor. Karısı ise İngiliz birlikleri tarafından öldürülüyor. Karısının öldürülmesi Wallace'ı intikam arayışına itiyor. Bu arayışı kısa bir zaman içerisinde ülkesinin özgürlüğü için mücadele verdiği bir savaşa dönüşüyor. 5 Akademi Ödülü sahibi Braveheart aynı zamanda sinemalarda en uzun süre gösterilen film rekorunu da elinde tutuyor. Mongol, Cengiz Han. Aslında Cengiz Han'ın hayatını anlatan bir üçlemenin ilk bölümü olarak tasarlanan Mongol, daha sonra üçlemenin iptal edilmesiyle tek film olarak yayınlandı. 2007 yapımı Mongol, Rusya, Almanya ve Kazakistan ortak yapımı. Tarihe adını yazdırmış hükümdarlardan biri olan büyük Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın hayatının epik bir dille anlatıldığı bu filmde etkileyici savaş sahneleri yer alıyor. Film, Cengiz Han'ın gerçek tarihsel kişiliğini yansıtmadığı yönünde eleştirilere maruz kalmış olsa da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Sonuçta bir filmin birebir tarih anlatması gerekmez. Troy, Truva. Homeros'un ünlü İlyada destanında anlattığı Troya Savaşı'nın beyaz perdeye başarılı bir uyarlaması. Başrollerde Brad Pitt ve Orlando Bloom'un olduğu Troy, Yunanlıların epik destanını oldukça etkileyici sahnelerle bize aktarıyor. Günümüze Truva atı deyimini bırakan bu tarihsel savaşı hala izlemediyseniz vakit kaybetmeyin daha fazla. Platoon, Müfreze. 1986 yapımı enfes bir Oliver Stone filmi. Listemdeki birçok film gibi Vietnam Savaşı'nı konu alıyor. Film, Chris Taylor'un Vietnam Savaşı'na katılmasıyla başlıyor. Kendisinin dedesi ve babası 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda da savaşmışlar. Vietnam Savaşı sırasında genç ve deneyimsiz askerlerin savaşın dehşeti karşısında yaşadıklarını özetleyen filmde öldürme içgüdüleri ağır basan çavuşun barış yanlısı askerle çelişkileri ön plana çıkıyor. Avcıyken av konumuna düşen Müfreze, Vietnam ormanlarının zor koşullarında her kaybettiği adamla zayıflıyor. İnsanın ölüme karşı mücadelesinin anlatıldığı Müfreze filmi 4 Akademi Ödülü sahibi ve bu listenin de olmazsa olmazı. We Were Soldier, Bir Zamanlar Askerdik. Yine Vietnam Savaşı ve yine Mel Gibson. 2002 yapımı We Were Soldier, Vietnam Savaşı'na katılmış emekli bir general ve bir gazetecinin kaleme aldığı aynı adlı kitabından uyarlama bir film. 1954 yılında 1. Çin-Hindi Savaşı'nın son senesinde Vietnam'da devriye görevi yapmakta olan bir grup Fransız askeri Vietnam Halk Ordusu tarafından pusuya düşürülmüş. Müfreze'deki subaylar öldürülmüş,
Teslim olan askerler de diğer Fransızlara gözdağı vermek için kurşuna dizilmiştir. Aradan geçen 11 yılın ardından ABD General Hal Moore komutasındaki askerlerle Vietnam Savaşı'na girer. Vietnam'a ulaştıklarında buradaki ABD üssünün saldırıya uğradığını öğrenir ve kendisine 400 adamını alıp saldırganları takip edip yok etmesi emredilir. Film bu noktadan sonra kanlı çarpışmalara sahne oluyor. Savaşa dair bilinmeyen gerçekleri, savaşın yıkıcı sonuçlarını gözler önüne seriyor. Enemy at the Gates, Kapıdaki Düşman. Listemdeki bu son filmi daha yeni izledim. Film kültürüne güvendiğim, sevdiğim bir abimin tavsiyesi üzerine izledim. Nasıl olduysa gözümden kaçmış bir film. 2001 yapımı. Başrolde oyunculuğunu izlemekten keyif aldığım Jude Law var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalingrad direnişinde yer alan Sovyet keskin nişancısı Vasily Georgievich Zaytskev'in Jude Law tarafından canlandırıldığı bu filmde savaşın acılarıyla yoğrulup ölmekte olan bir mezarlık haline gelen, sokaklarında ölüm dolaşan şehrinde iki düşman tarafın keskin nişancısının nefes kesici mücadelesine tanık oluyoruz. Filmi izleyince bir PC oyunu serisi olan Sniper Elite'in de bu filmden esinlendiğini fark ettim. Kapıdaki Düşman da böylece listeme son anda giren bir film oldu. Evet, geldik videomuzun sonuna. Yorumlarda filmler hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.